Mütevazı Lezzetler Mutfağı'na hoş geldiniz. Bu bölümde bir pasta tarifi paylaşacağız. İtalya'ya özgü fakat mütevazı lezzetler yorumuyla çilekli tiramisu hazırlayacağız. Önce malzemelerimizi öğrenelim, sonra birlikte yapımına geçelim. Çilekli tiramisu için gerekli malzemeler: 1 adet kakaolu hazır pandispanya, kreması için 2 su bardağı süt, 1 adet yumurta, 1,5 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı un, 8-10 adet çilek, 1 paket çilekli labne peyniri, 1 paket vanilya. Pandispanyayı ıslatmak için 1 su bardağı sıcak su, 1 çorba kaşığı toz şeker, 1 çorba kaşığı granül kahve, üzeri için 1 çorba kaşığı kakao. Malzemelerimizi sıraladıktan sonra kremamızı hazırlamak üzere ateşin yanına geçebiliriz. Yumurtayı kırarak hazırlamaya başlıyoruz. Üzerine 2 su bardağı soğuk süt ve 1 çay bardağı un ilave ediyoruz. Önce unun topaklaşmaması için ateşe yerleştirmeden önce karıştırıyoruz iyice. Sonra şekeri ekleyip ateşi açacağız. Şimdi şekeri de ekledik ve ateşimizi açabiliriz. Kıvam alana kadar sürekli karıştırarak pişiriyoruz. Kremamız kıvam aldı. Şimdi bir paket vanilyayı ve bir paket çilekli labne peynirini ekliyoruz. Sade labne peynirini de kullanabiliriz. Hiç fark etmez. Şimdi birkaç tur çevirdikten sonra ateşten alacağız. Ve eğer pürüz kalırsa mikserden geçireceğiz. Şimdi kapatabiliriz. Şimdi pandispanyayı ıslatmak için şurubumuzu hazırlıyoruz. 1 su bardağı sıcak suyumuz var ve 1 çorba kaşığı granül kahve. Üzerine de 1 çorba kaşığı toz şekeri ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Evet, karışımımız eridi. 2 kattan oluşan pandispanyamızı ıslatıyoruz. Yarısını bir kata, diğer yarısını da diğer kata gezdiriyoruz. Pandispanya tarifini daha önceki bölümlerde vermiştik. 2 çorba kaşığı kakao eklersek kakaolu pandispanya hazırlamış oluruz. Evet. Pandispanyayı ıslattıktan sonra hazırladığımız kremanın yarısını üzerine yayıyoruz. Kremanın tabi daha da soğuması gerek. Farkındaysanız kremayı fazla kenarlara yaklaştırmıyoruz. Şimdi üzerine birkaç parça çilek doğrayıp bırakalım. Şöyle ufak ufak olursa daha güzel olur. Şimdi kremamızın üzerine şöyle gelişigüzel atıyoruz. Şimdi çilekli kremamızın üzerine pandispanyamızın tersini koyuyoruz. Islatma şurubunu rahat emebilmesi için. Bunu da kalan şurupla ıslatıyoruz. Evet. Şimdi
kalan kremamızı ortadan kenarlara taşırarak bırakıyoruz. Bunu da taşırmak önemli değil. Çirkin bir görüntü vermiyor. Bilakis daha güzel bir oluyor. Bu şekilde düzelttik. Üzerine bir çorba kaşığı kadar kakaoyu artık eleyebiliriz. Tamamen kapanacak krema. Şimdi birkaç çilek koyarak süsleyelim. Sekiz dilim olarak düşünürsek 8 yarım çilek yeterli olur. Evet. Bu bölümde İtalyan esintileri taşıyan nefis bir pasta hazırladık. En kısa sürede denemenizi diliyorum. Şimdiden afiyet olsun.